directed by Destekleri. Merhabalar, 12 Punto'ya hoş geldiniz. Bu yıl 5. kez gerçekleştiriyoruz. Finalist ekipler bir yandan senaryo danışmanlarıyla, pazarlama ve sunum danışmanlarıyla kapalı toplantılarını gerçekleştirirken biz de pazartesi gününden bu yana Masterclass'lar ve paneller programıyla dünya sinema endüstrisinin, ülkemizde sinema endüstrisinin en güncel tartışma başlıklarını, en güncel meselelerini konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir masterclass'la, çok önemli bir seansla birlikteyiz. Doha Film Enstitüsü biliyorsunuz dünyada sinemaya destek olan hem birinci, ikinci filmlere hem Arap ve Akdeniz bölgesinden ülkelerin sinemacılarına, genç sinemacılarına hem de dünyanın birçok ülkesinden deneyimli, ödüllü yönetmenlerin filmlerine destek veren, birçok festival ve lab düzenleyen çok önemli bir kuruluş. Kurulduğu bugün yıldan bu yana, 2010 yılından bu yana sinemaya bütün dünyada destek vermesi, onu uluslararası sinema endüstrisinde en başat aktörlerden biri kıldı. Doha Film Enstitüsü'nün CEO'su Fatma Al-Remaihi bu sene 12 Punto uluslararası jüri üyelerimizden biri olarak İstanbul'da bizimle beraber. Onu uluslararası jürimizde ağırlıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz. Kendisini davet etmek istiyorum ve bugün Doha Film Enstitüsü'nün sinemaya nasıl destek verdiğini, yönetmenleri, yapımcıları nasıl desteklediğini, genç sinemacıları, hatta çocukları, sinemacı bir nesil yetiştirmek adına çocukları ne anlamda eğitmeye çalıştığını konuşacağız. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden davet edeyim. Fatma Al-Remaihi, Doha Film Enstitüsü CEO'su. Welcome. Hello everyone. Hoş geldiniz millet. Hoş geldin Fatma. Bu bizim için çok büyük bir onur. İstanbul'da sizi ağırlamak. Uluslararası jürisi olarak 12 Punto'nun bu Masterclass'ta, bu oturumda biraz Doha Film Enstitüsü'nün 30 yıldan fazladır ne yaptığı ve film yapımcıları hakkında nasıl bir destek sağladığı hakkında konuşacağız değerli izleyicilerimizle. Tabii ki tüm laboratuvarlar ve Doha Film Enstitüsü'nün sağladığı destekler hakkında, sizin vizyonunuz ve yönetiminiz altında bu oturumu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Aynı zamanda detayları konuşabileceğimiz için Doha Film Enstitüsü'nün desteklerinin detaylarını, burada olmak çok büyük bir onur. 12 Punto ve TRT ile ve tüm katılımcılar ile hepinize bol şanslar diliyorum. Bu benim için büyük bir onur ve Doha Film Enstitüsü'nün ne olduğu ve neler yaptığı ile ilgili konuşabileceğim için. Ediyorum. Aralarda sorularınız varsa ben zaman zaman size dönüyor olacağım. Lütfen elinizi kaldırarak sohbete katılın. Seansımızın sonunda da kısa bir soru cevap bölümü yapacağız. Ama hani daha uzun tartışmalar, daha böyle açık bir toplantı yapmak istiyoruz. O nedenle sorularınızı aralarda da sorabilirsiniz. First, I want to talk about the beginning, olarak vizyonunuzdan bahsetmek istiyorum. Doha Film Enstitüsü'nün arkasındaki fikir neydi? Hangi hedeflerle yola çıktınız?
böyle önemli ve büyük bir enstitünün işletilmesi ve film yapımcıları tüm dünya için. Film festivali fikriyle yola çıktık. 2009 yılında festivalden açıkça gördük ki bu alanda ciddi bir iştah söz konusu. Film endüstrisinin kendini gerçekleştirmesi ve başkaları için o zamanki liderlik bu yönetimi gerçekleştiren kişi sinema alanına çok inanıyordu. Kurucumuz kendisi sinemanın insanlar için sağlayabileceği, uluslar için sağlayabileceklerine aynı zamanda zamanının geldiğini düşünüyordu. Artık özgür bir şekilde kendimizden bahsedebileceğimiz ve kendimizi istediğimiz şekilde temsil edebileceğimiz bir ortamın yaratılması konusunda Doha Film Enstitüsü fikri ilk olarak 2010'da dile getirildi. Sinema alanında yeni seslere olanaklar sağlamak için sadece o alanda değil tüm dünyada film endüstrisinde ve artık şu anda 30 yıldan uzun süredir işlevsel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hedeflerinden bahsettik, vizyon hakkında da başta konuştuk. Bu 30 yıldan fazla geçen sürede Doha Film Enstitüsü'nün hedeflerini ne kadar başardığı konusunda görüşleriniz nedir? Baştaki fikirden sonra ne kadar değişti? Tabii ki başlangıçta film endüstrisi daha yeni bir endüstriydi. Bazı filmler 70'lerdeki filmler mesela o zaman da oturmuş bir düzen yoktu. Yeni bir sektördü. Daha kökten başlamamız gerekiyordu. Çok fazla öğrenme gerçekleşti. O zamandan itibaren fazlar konusunda deneyimler yapmamız gerektiği, farklı festival biçimleri, farklı atölye formatları, atölye çalışma, festival formatları üzerinde çalışmamız, deneyim etmemiz gerektiği. Şimdi bir ekosistem inşa ettik. Artık istikrarlı bir sistem bu, başarılı. Enstitünün zaten esas amacı da buydu. Bu ekosistemi kurduğumuz bu ekosistemde Katar'da bir film okulu yok. Bir film okulu gibi olduk. Eğitim programları sunuyoruz, fonlama sunuyoruz ve farklı fonlama mekanizmaları da sunuyoruz. Film festivalleri ve etkinlikleri düzenliyoruz yıl boyunca. Enstitü yokken bağımsız bir uluslararası sinema yoktu Katar'da. Amerikan filmlerini de gösteriyoruz. Bollywood, Hollywood, Hint ve Mısır filmlerini gösteriyoruz. 2009'dan önce bağımsız sinema yeni tanıştırıldı. Bana bile yeniydi. Uluslararası sinemada aynı şekilde. Daha önce takip edemiyordum. Benim için de yeni bir şeydi 2009 senesinde. Tamamen farklı bir dünyaydı ve orada keşfetmediğim büyük bir dünya vardı. Şimdi etkinliklerimizle, festivallerimizle, programlarımızla 4 yaşlarına kadar bu tip sinemaları izleyebiliyorlar. Bu Netflix gibi platformlardan önce her yerde mevcut şu anda ama önceden böyle değildi. Enstitü bunun ötesine geçmek istedi. Oldukça başarılı ve genç bir takımınız var. Evet, ayrıca çok tutkulular. Bu takım başından beri bizimle birlikte, takım arkadaşlarımızın pek çoğu her şeyi yaşadı bizimle birlikte ve hala bizimle birlikte çalışıyorlar. Herhangi bir nedenden dolayı ayrılmak zorunda kalan varsa da mutlaka geri döndüler. Bir festival için ya da ülkelerinden geri dönüş sağladılar ama her zaman dönüp bizimle bir şeyler yapmak istediler. Bu da bizim zaten inşa etmek istediğimiz kültürü gösteriyor. Bir enstitü olarak tutkumuz ve bizim enstitümüzün hedeflerini, başarmak istediği hedefleri. Ama tabii ki bu sıkı çalışmamızın sonuçlarını almak çok güzel. Tabii ki tüm destek ve fonlama
olanakları hakkında konuşacağız tek tek. Çünkü bence çok heyecan verici bunlar. İnternet sitesine gireceğiz. Ben birinci elden sizden duymak istiyorum bunları. Katar'da bir film okulu olmadığından bahsettiniz. Doha Film Enstitüsü'nün bir okul gibi olduğunu söylediğiniz ve aynı zamanda endüstriyi de öğretiyor. Ve genel olarak film okullarında tabii ki film yapımcılığı vesaire var, üretimin, yapımın tüm süreçleri öğretiliyor ama sektör aslında özellikle Türkiye'de ancak deneyimle öğrenilebilen bir şey. Bu oldukça ilginç, o yüzden çok önemli bir şey bu. Çünkü başından beri biliyorduk her şeyi kendimiz yapamayız. Destek için farklı yollar olmalı. Küçük işletmeleri de, yapım stüdyolarını da, son 30 yılda üretim stüdyoları, yapım stüdyoları %10'dan %39'a çıktı. Bunun ana sebebi enstitüden çıkan insanlar. İnsanlar enstitüye geliyorlar ve film yapım stüdyoları açıyorlar Doha'da. Biz de ulusal bir film enstitüsü olarak her şeyi piyasaya sokmak istemiyoruz. Derdimiz piyasaya egemen olmak değil. Bizim derdimiz endüstriyi geliştirmek ve destekler sunmak. Bu yüzden yaptığımız herhangi bir projede, büyük projeler de olabilir. Mesela Ulusal Katar Müzesi için bir proje yaptık. 9 büyük sanat filmi projemiz vardı. Uluslararası film yapımcılarıyla çalıştık. Tüm film yapım stüdyolarını kullandık. Ve Doha'da o çarkı döndürdük. Çünkü bu film yapımlarında insanlar tüm alanlarda çalışırlar, hazırlanırlar, materyalleri hazırlarlar, setleri hazırlarlar, oyuncuları, ajanslar, makyaj, her şey işliyordu ve endüstriyi bu projelerle geliştirdik bunca sene boyunca. Ve şunu biliyoruz, oldukça yüksek kalitede, yüksek düzeyde şeyler üretebiliyoruz. Böyle yapmak da istiyoruz. Bu toplulukta tabii ki, Doha'daki ve bu topluluğu büyütmek istiyoruz ve daha da büyüdü zaten biz çalışırken. Geleceğimiz parlak. İlginç bir şey daha var bahsettiğiniz şeylerde. Örneğin bir film yapımcısı bir fona başvuruyor Doha Film Enstitüsü'nde ya da bir laboratuvara ve ailenin bir parçası oluyor. Bu yönetmen ya da yapımcı rol model olmaya başlıyor ve atölyeler vermeye başlıyor. Bu öğrenenler öğretmeye başlıyor ve bu şekilde jenerasyon eğitiliyor. Ekosistemden bahsettiğim film yapımcılarının, senaristlerin ve sektör profesyonelleri istediği zaman bizimle çalışmaya başlayabiliyorlar ve enstitüyle mutlaka alakaları oluyor. İster başında ister ortasında olun ve o kapıdan geçtikten sonra ailenin bir parçası oluyorsunuz ve bu aileden çıkmak çok zor. Çünkü atölyelere giriyorsunuz, öğreniyorsunuz, stajyer oluyorsunuz, film setlerine gidiyorsunuz, sonra çalışmaya başlıyorsunuz film şirketlerinde. Onlar kendi filmlerini yapıyorlar ve bu bir çeşit tam bir daire gibi bizimle çalışmaya başladığında gönüllü olarak geliyorlar, çalışan haline geliyorlar ve yönetimde de yükselebiliyorlar. Tüm bu örnekleri gördük. Ajal Gençlik Film Festivali'nden genç bir şekilde geliyorlar. Bu çocuklar büyüyorlar ve sonra filmlerde çalışmaya başlıyorlar ya da eleştirmen de oluyorlar. Gelip film enstitüsünde çalışmaya da başlayabiliyorlar. İnsanlar bizimle atölyelere ya da laboratuvarlara geliyorlar ve yıllarca bizimle çalışmaya devam ediyorlar. Bu tamamen başka bir olay. Tutku ve istikrar, bağlılık. Biz böyle yapıyoruz işleri.
Acal Film Festivali'nden bahsettiğiniz farklı programlardan ve festivallerden, desteklerden bahsedelim. Doha Film Enstitüsü'nün her yıl sunduğu Acal Film Festivali diyelim, Doha'nın giriştiği yeni bir şey. Daha hatta enstitünün kurulmasından önce başladı. Hayır, aslında daha önce başka bir festivalimiz vardı. 4 yıllık bir ortaklığımız vardı. Bu şekilde yerel takımla nasıl film festivali üreteceğimizi, düzenleyebileceğimizi önerdik. Sonra bu ortaklık bittikten sonra Acal'a başladık. Geçen sene ve bu sene tamamen 11. kez düzenlenmesi üzerinde uğraşıyoruz. Peki nasıl başladınız? Arkasındaki fikir neydi Acal Film Festivali'nin? Genç insanlar, film yapımcıları diyemeyeceğim ama gençlerden bahsedeceğim. İyi filmle gerçekten ilgili gençler. Ayrıca tarihlerden ve başvuru süreçlerinden de bahsedeceğiz. Acal Arapçada jenerasyonlar demek. Tüm jenerasyonlar için düzenlenen bir festival. Tüm jenerasyonların gelip film izleyebileceği ve sinema dünyasını keşfedebileceği, uluslararası sinema dünyasını keşfedebileceği bir ortam. Festivalin fikri genç film endüstrisinden çıktı ve erken yaşlarda çalışmaya başlamak istiyoruz. Sinema endüstrisine genç yaşta girsinler istiyoruz. İnsanlar sinemayı severler. Her zaman giderler. Hafta sonları sinemalara giderler ama bizim tanıttığımız sinema biraz farklı onlar için. Bunu anlaması biraz vakit aldı. Tıpkı benim gibi birisi için bile bana da yeni geliyordu. Çok fazla şey öğrenmem ve keşfetmem gerekmişti. Ama acele yapmak istediğimiz şey buydu. Gelecekte bu endüstride hayatlarına devam edecekleri bir ortam yaratmak ve farklı değerlerde topluluğumuzda, dünya etrafındaki sorunlar konusunda, kendi toplulukları içindeki sorunları da daha farkında olan, daha farkında bir şekilde yaklaşan insanlar yetiştirmek. Acal'a gidiyorlar ve bu kendi toplulukları içindeki sorunları görüyorlar, farkına varıyorlar ve bir ses olmuş oluyor. Aynı zamanda aileler ve okullar içinde çok harika. Çünkü jürilerden aldığımız yorumlara göre okulda ve yazma konusunda, bir şeyler analiz etme konusunda daha iyi olduklarını fark etmişler. Bu festivalin fikri buradan geldi ama aynı zamanda bölgede çok fazla film festivali var ve farklı bir şey yapmak istedik. Farklı bir izleyici kitlesi istedik, bir nişimiz olsun istedik. Başka yerde odaklanılmayan bir niş ve biz de buna odaklandık. Bu festivalin jürisi 8'den 25 yaşına kadar olan kişilerden oluşan bir jüri var. Kendi atölyeleri oluyor, masterclass'ları oluyor, film aktiviteleri oluyor. Tüm film yapımcılarıyla tanışıyorlar. Yetenekli olan, dünyanın etrafından gelen film yapımcıları ve filmleri altyazıyla orijinal dillerinde izliyorlar. Ve festivalin sonunda en iyi filmleri oyluyorlar ve kazananlara sonraki filmleri yapabilmeleri için bir destek sağlıyoruz. Ve gelecekte nasıl filmler gelebileceğiyle alakalı bir çalışmamız olmuş oluyor ve bunun arkasındaki fikir başından beri pozitifti, güçlü hissettiler. Bu yetişkinlerin bizi dinlemesi ve sadece yetişkinlerin dinlenmediği İlk projeydi. Aileler her zaman sorun. Ben neden çocuğumu bir film festivaline götüreyim ki? Ders çalışacakları yerde, spor yapacakları yerde neden film izlesinler ki dediler. Ve festivalin önemini anlamadılar. Birkaç sene geçene kadar festivalin başında biz onlara gidip çocuklarını kayıt ettirmelerini istiyorduk. Ama şimdi onlar bize geliyorlar. Onlar çocuklarını kayıt ettirmek istiyorlar. Ve yer kalmıyor festivalde. Gençliği nasıl daha iyi yönde etkileyebilip onları nasıl daha özgüvenli hale getirebiliyoruz?
kendileri hakkında daha analitik oluyorlar, daha girişken oluyorlar ve çalışmaları, dersleri de iyiye gidiyor. Yani toplulukta çok büyük bir etkisi var ama sadece jüriler hakkında değil, Ajal'ın çok fazla elementi var. Hem topluluk için hem de perde sinema ekranı için, okulları için, özel ihtiyaçlılar için de çok özel sinemalarımız oluyor. Duyma, işitme güçlüğü çekenler için ya da görme sıkıntısı olanlar için verebileceğimiz çok güzel şeyler var. Bir pop kültürü, bu festival gibi küçük bir Comic Con gibi sanat sergilerimiz oluyor. Her gece müzik oluyor. Çok fazla şey oluyor aynı anda festivaller olurken. Yani bir film festivalinden çok daha fazlası diyorsunuz kesinlikle. Koca bir kültürel etkinlik, çok eşsiz. Şundan bahsettiniz. Jüri üyelerinin 8 ve 25 yaş arasında olduğundan bahsettiniz. Evet, 8 en genci kendi programları oluyor. 13'ten 17 arasında bir orta grubumuz var ve daha yaşlı grubumuz var. 18 ile 25 yaş arası. 21 yaşına kadardı ama jüriler bittiği zaman bize şunu söylediler, ne yapacağız şimdi diye. Bu yüzden yaş sınırını arttırmamız gerektiği ve her sene aslında biraz daha arttırıyoruz. 40'a da arttıracak mısınız? Belli olmaz. Bu çok ilginç. 8 yaşında, 9 yaşında bir çocuğu, Doha'ya gelen bir çocuğun filmler izlemesi arkadaşlarıyla benzer yaşlarında dünyanın farklı yerlerinden gelip bu konuda konuşmaları, bu çocukları ne yapıyorsunuz, davet mi ediyorsunuz? Mesela Türkiye'den genç birisi gelip Doha'ya başvurabilir mi? Biz Ağustos'ta başvuruları açıyoruz. Başvurular yerel olarak herkese açık oluyor. 15 ülke var katılımda bulunuyor her sene jüri olarak ama aynı zamanda uluslararası bir jürimiz de var. Festivale gelip katılımda bulunabiliyorlar. Bunu onların kendi ülkelerindeki organizasyonlar aracılığıyla yapıyorlar. Türkiye'den gelen de var. Türkiye'den gelen bir jürimiz var tabii ki ama 18-25 yaş arası herkes de katılımda bulunabilir. Jüri olarak Doha Film Enstitüsü'ne başvuruda bulunabilirler. Aynı zamanda onu organizasyona linkleyebiliriz ki böylece Türkiye'den jüriler de gelir ve daha fazla insan gelir. Ama şunu biliyorum ki Türkiye'den katılan jürilerimiz zaten var. Her yıl açılıyor başvuruya. Gittikçe daha fazla insan katılımda bulunmak istiyor zaten. Çünkü bu 8-25 yaş arası grup çok zor ve önemli filmler izliyorlar ve gerçekleşen tartışmalar, film izlendikten sonra inanılmaz tartışmalar gerçekleşiyor. Çok üst düzey film festivalleri uzmanları için bile, bu mesleğin profesyonelleri için bile çok zor tartışmalar ve onlar bile bazen bu seviyeye ulaşamıyor. Bu yüzden 8 yaştan itibaren programlıyoruz. Bazısı geliyor diyor ki benim filmim 8 yaşa uygun değil. Festivale gelirsiniz ve kendiniz de görebilirsiniz. Gelen herkes jürinin onların filmlerine nasıl tepki veriyor buna bakıyorlar ve bu deneyim için bize teşekkür ediyorlar. Daha önce böyle bir deneyim hiç yaşamadık diyorlar. Bir film yapımcısı vardı, Angela de var. Bir Ürdün filmiydi. Orta grup için 13 ile 17 yaş arası için ve sinematografik soruları sordu ve filmin yapımcısı dedi ki daha önce bana hiç böyle bir soru gelmemişti. Zekaları bizi şaşırtıyor, bizi her yıl gururlandırıyorlar. Bu genç, zeki jenerasyonla her yıl biz birlikte çalışıyoruz. Gerçekten çok ilginç. Hadi Ajal'dan sonra farklı desteklerinizden bahsedelim biraz. Fonlama ve destek konusunda
Film yapımcıları, yönetmenleri, filmleri konusunda nasıl destekler sağlıyorsunuz? Özellikle finansal olarak. Ekosistemimizin bir parçası da film fonlaması. Bunun 3 farklı kolu var. Birincisi yerel. Katar Film Fonu hem yerel bir fon hem de eğitsel bir ortam. Uzun metraj filmlerin geliştirilmesi için bir jüri var. Bu jüri filmleri seçiyor. Hem kısalardan bakıyoruz hem de prodüksiyonu gelişiminde kendi prodüksiyon geliştirme takımımızla çalışıyoruz. Ve bu süreçte aynı zamanda öğrenme de söz konusu. Film yapımcılar için her aşamada bir rol model getiriyoruz, mentor getiriyoruz. Örneğin siz bir kısa film çektiniz daha önce ve bunun daha fazlası, daha rekabetçi bir ortama girmesi bekleniyor bu yapımın. Geliştirme sürecinde bunları üretmek için, yapımını ilerletmek için çalışmalarımız var. Destek programımız var. Bizim en büyük fon programımız diyebileceğim. 750 filmden fazla filme destek verdik şu zamana kadar. Fon sağladık. 75'ten fazla ülke katılımda bulundu. Bu fon esasen MENA bölgesi için. MENA bölgesinden bir film yapımcısıysanız sadece ilk filmini ve ikinci filmini yapan kişiler başvurabiliyor. Başvurabilirsiniz mesela post production için. Bazı Türk filmlerine de biz fon sağladık daha önce post prodüksiyon için. Çok başarılı bir işbirliği oldu onlarla. Bu program senede 2 kere açılıyor. Bahar ve sonbahar, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde. Tüm materyalleri göndermeniz gerekiyor. Bunlar ne? Onlar listelendi. Web sitemizde listelenmiş şekilde verildi. Bir jüri geliyor Doha'ya. Son liste için 70 film falan listeleniyor. Bütün projeleri detaylı bir şekilde inceliyorlar. Önceki projeleri de inceliyorlar. Tüm finansal belgeler de inceleniyor. Ve bu ödülü, fonu kazanacak kişiyi seçmek için neredeyse 35 oturum gerçekleştiriliyor. Çok rekabetçi bir program. 500 civarı film var her oturum için ve sadece filmler içinde değil, uzun metrajlar, belgeseller, kısa filmler, deneysel kısa filmler ve diziler için. Yani bunu son 4 yıldır düzenliyoruz. Sonuncusu KOFA'yı ortak fonlama, daha çok varlık destekleme yöntemi gibi çok stratejik ortaklığa dayalı bir proje. Projeye göre değişiyor her film için. Kültürel olarak ve ticari olarak kazanç sağlayabilecek filmleri tercih ediyoruz. Daha çok Katar ve film yapımcıları arasında daha stratejik bir ortaklık diyebiliriz. Nuri Bilge Ceylan da son 2 projesinde aldı. Azaf Fahadi'de, İdris Süleyman'da daha köklü film yapımcıları ve enstitünün de biraz kazancı olması için atölyeler veriyorlar. Bizim film yapımcılarımıza da çok fazla katkı sağlatıyorlar. Desteklerden bahsediyoruz. Bence izleyiciler arasında da bir soru gelme durumu söz konusu olabilir. Şuradan bir soru var hatta. Evet, buyurun. Geldiğiniz için teşekkürler. Sunumunuz için teşekkür ediyorum. Benim sorum şu. Türkiye bazı sınıflandırmalarda MENA ülkesi olarak değerlendiriliyor ama Doha'da farklı. Ben eskiden Doha, Katar'da yaşıyordum ve Doha Film Enstitüsü ile toplantılara giriyordum. Türk filmlerinin MENA bölgesi ya da üretim desteği ya da
yapım öncesi desteği için başvurabileceği bir ortam söz konusu mu? Tabii ki vermek isteriz. Takımla bu konuşmaları sürekli yapıyoruz. Aynı zamanda kaynak meselesine de bakmak gerekiyor. Her oturumda aldığımız başvuru rakamı çok ciddi. Hepsine tek tek bakmamız gerekiyor ve çok fazla vakit ve efor gerektiriyor. Ve takımların daha fazla ülkenin katılması ve daha fazla fırsat sağlanması için çok çaba gerekiyor. Her zaman düşünüyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve kendimizi geliştirmek için gerekeni yapmak isteriz tabii ki, ama tüm program sorunlu bir hale bürünebilir. Ama gelecekte böyle bir şey düşünmek isteriz. Başka sorusu olan var mı? Mikrofon geliyor. Arapça konuştuğu için çeviri yapılamayacaktır. لكن أنا سوف أسأل سؤال كمثل سأل صديقي. نحن الآن نجهز فيلم في سوريا كأتراك، لكن الفيلم يعني باللغة العربية، وإن شاء الله سنصوره في سوريا، ويعني قد يكون فيلم عربي. لكن عندما نحن يعني نطلب من دوحة فيلم انستيتوت المنحة التمويل، علينا أن نسجل اسمنا فيلم تركي، وبهذا السبب يعني يمكننا أن في مخرج أو منتج. نعم يعني نأخذ بوست برودكشن بس. في مخرج أو منتج عربي لا في الفيلم؟ يعني مخرجنا تركي وفريقنا تركي، لكن يعني كل اللاعبين اللغة حتى بالعربية، وأيضا يعني نهدف للمشاهدين العرب. صحيح. ويعني هل يمكننا أن والله فاهمة بس نفعل شيء؟ تبيني أرد عليك بالعربي ولا أرد بالإنجليزي عشان الكل يفهم؟ بالإنجليزي لكي يفهم الكل. So لو سمحت. Can we also have the questions in Turkish or English? I'll translate it. We are preparing a feature movie in Syria. Bir uzun metraj film yapmaya hazırlanıyoruz Suriye'de ve şunu soruyordum. Al-Remaihi. Is there any opportunity to make this movie Bu filmi MENA olarak yapabilme şansımız var mıdır? Tabii ki biz Türk'üz ama takımımız da Türk. Ama filmin dili Arapça olacak ve tüm oyuncular da Arap olacak. Ve Arap izleyici kitlesini hedef alacağız. Türk filmi olarak sınıflandırılsak da ama MENA kökenli bir film olarak sınıflandırılabilir miyiz? Teşekkür ediyorum gerçekten, ama maalesef bu sınıflandırmalar koymamız gereken şeyler. Bazı kurallar belirlememiz gerekiyor fonlamamız konusunda. Yoksa herkes her şeyi gönderebilir ve binlerce başvuru alırız ve takım onları inceleyemez bile. Maalesef film eğer Arap bir yapımcıyla çıkartılmıyorsa da Arap bir yönetmenle, o zaman üretim için izin alamaz. Sadece post prodüksiyon olarak izin alabilir. Bu kurallar değişmediği sürece benim yapabileceğim de bir şey yok. Eğer ortak yapımcı alırsak bir Arap ülkeden, o zaman olur mu? Eğer yapımcınız varsa evet. O zaman ana yapımcının MENA bölgesinin olmasına gerek yok. Hayır, ana yapımcılardan birisinin olması gerek. O yapımın başvurusunu yapan kişinin. Başka sorusu olan var mı? Tüm bu konuşmaların ardından Türk film yapımcılarının destek programına başvurabileceğini söyleyebiliriz ama sadece post prodüksiyon programına. Gelişim aşamasında şimdi konuşacağımız
lablara başvurabilirler. Evet, lablar film eğitimi bölümü yıllar içerisinde çok değişti. Her sene değişiyor ama bazı temel şeyler var. Bazı atölyeler ve lablar gerçekleştiriliyor düzenli olarak. Belgeseller için yapımcı laboratuvarımız var. Editleme için. Bunların hepsi Türkiye'den herkesin başvurusuna açık. Tüm dünyanın başvurusuna ve katılımına açık. Ve şunu söylemem gerekiyor ki size, çoğu zaman insanlar fon arıyorlar ama bulamıyorlar ve bir atölyeye geliyorlar. Oradan çıkıp fonlama buluyorlar. Bu yüzden enstitüde katılımda bulunmak için atölyeler iyi bir başlangıç noktası. Örneğin mesela sanırım Türk projelerinde olduğu bir atölye vardı yakın zamanda. Yani şey gibi, çevrim içi anladığım kadarıyla. Evet, hem çevrim içi hem de fiziksel olarak gidilebilecek bir atölye. Yılda 4 kere mentorlarla buluşuyorsunuz. Çevrim içi başvuruyorsunuz, projenizi gönderiyorsunuz. Aynı zamanda kriterler var, karşılamanız gereken. Bir komite var ve finalistleri seçiyor atölye için. Yani oldukça çeşitlilik içeren lablar ve atölyeler gerçekleştiriyor. Film eleştirisi konusunda mesela Richard Benya, kısa belgesel, podcast, laboratuvarları gibi. Yani değişiyor. Evet, değişiyor ve gelişiyor çünkü her zaman sektörü dinlememiz gerekiyor. Film yapımcılarını ve ihtiyaçlarını dinlememiz gerekiyor. Daha önceden yapımcılarımız yoktu. Sonra çok fazla yapımcı olduğunu görmedik Arap bölgelerinde. Özellikle de Katar'da çok fazla film yapımcımız var ama çok... Bu arada bizim yapımcılarımız da Türkiye'deki gibi ağırlıklı olarak kadın. Bu yüzden sektörümüze daha iyi bir profesyonellik sağlamak için Producers Lab gerçekleştiriyoruz ve desteği alıyorlar. Daha sonra katılımda bulunabilirler. Peki televizyon dizisi labı, evet bu da ister internet dizisi olsun ister normal dizi olsun onların geliştirilmesi için var. Onlara da biz fonlama sağlıyoruz ve bu dizilerin geliştirilmesi için de çalışabilirler üzerlerinde desteğe başvurmadan önce. Atölye fona giden yoldur. Daha önce de bahsettiğim gibi. Peki bu destek programlarıyla eşleşiyor mu? Evet, her atölye ve her lab için her zaman bir başvuru süreci var. Projenizle başvuruyorsunuz, inceleniyorsunuz, değerlendiriliyor. Bir komite var ve katılımda bulunulacak projeleri o komite seçiyor. Peki, bize destek programları için ilk ve ikinci kez film çekenler başvurabilir dediniz. Türkler için ortak yapımlar ve fonlamalar birazcık daha stratejik, tamamen başka bir boyut. Fakat başka değerlendirme kriteri var mı? Mesela aradığınız takımlarda her fonlama senesinin başında aradığınız ya da odaklanmak istediğiniz noktalar var mı? Ne demek istiyorsunuz? Bazı aradığınız takım türleri var mı? Daha önce belirttiğiniz gibi mesela daha kadın film yapımcıları gibi. Öyle bir kriterimiz yok filmler konusunda. Her sene film yapımcılarında şunlardan bulalım dediğimiz kriterler yok. Film yapımcıları kendi hikayeleriyle, projeleriyle başvuruda bulunuyorlar. Bizim için
bir kotamız yok filmler için. Cinsiyet için de herkesin başvurusuna açık, herkese açık olduğu için ve değerlendirme gerçekleştirdiğimiz için onların özüne bakıyoruz, başka bir şeye bakmıyoruz. Her oturumda neredeyse %50-50 çıktığını görürsünüz kadın erkek yapımcılar arasında. Film yapımı destekleri oldukça yüksek bir oran. Diyelim ki Fransa'da doğdu ve bu çalışmayla şunu fark ettik ki Arap kadın yapımcılarının festivallere katılan aslında Katar'da en yüksek orana sahip olduğunu gördük. %40. Dünyadaki herhangi bir ülkeden daha yüksek bu rakam. Herkese açık başvurular ama sadece anlatacak iyi bir hikayeniz olması ve bunu iyi bir şekilde yapmanız. Ve jürimiz ve sağladığımız fonlar konusunda inanılmaz film profesyonelleriyle çalışıyoruz. Uzmanlar, programcılar, festival uzmanları, yapımcılar, fonlayıcılar her yerden katılımda bulunuyorlar ve bu projeleri seçiyorlar. Her zaman bir dış jürimiz de oluyor seçimin gerçekleştirilmesi için. Aynı zamanda oldukça bağımsız da, enstitüden bağımsız bir olay aslında. Bu yüzden herhangi bir kriterimiz yok. Yani tema konusunda yok, cinsiyet konusunda yok. Sadece iyi bir hikaye sunmanızı istiyoruz. Şimdi aynı zamanda şuna bahsetmek istiyorum. Bence çok eşsiz ve büyük bir girişim. Hem film yapımcıları yani MENA bölgesinde ama aynı zamanda uzmanlarla buluşmak açısından Masterclass'lar falan da düzenleniyor. Kumra'ya ne zaman başladınız ve arkasındaki fikir neydi ve bu senenin ardından oldukça büyük ve önemli bir hale gelmiş durumda. Arkasındaki fikirden bahsedelim, sonra detaylara gireriz. 2015'te başladık Kumra'ya. Enstitü'nün bir uzantısı olaraktı. Etkinlikleri desteklemesi için kuruldu. Çok fazla destek sağladık ama sonra şunu fark ettik. Hala film yapımcıların çok fazla ihtiyaçları var. Sadece destek değil. Destek verdikten sonra onlarla iletişimde kalıyoruz. Her zaman başka neye ihtiyacınız var diye soruyoruz. Onları dinlemek yıllarca. Şunu fark ettik. Bir adım daha var. Film yapımcılarını nasıl destekleyeceğimizle alakalı. Kumra o zaman ortaya çıktı. Kumra kameranın Arapçası. Bizim destek sağladığımız projelerde eğitsel olarak da programlar sağlayabileceğimiz bir organizasyon ve böylece izleyicilere ulaşabilirler. Bu daha çok yaratıcı bir destek ama finansal destek de sağlıyoruz. Kumra'ya geliyoruz. 6 gün boyunca dünyanın her yerindeki bu sektörden gerçeklerden bahsediyoruz. Film festivallerinden, programcılardan, satış ajanlarından, platformlardan, düşünebileceğiniz her şeyden bahsediyoruz ve bu film yapımcılarının filmlerinde 2 aşamalı olarak destek sağlıyoruz. Ya gelişme aşamasındaki filmlerde ya da post prodüksiyonda. Proje ve gelişim konusunda çok fazla atölyeler, toplantılar var. Yüzlerce toplantı düzenleniyor. Aynı zamanda hepsinin küratörleri var. Ben de benim filmimde mesela yardımda bulunan insanların bir listesi var. Açık değil. Bir programınız var, ajandanız var. Tam olarak kimle buluşacağınızı ve neden buluşacağınızı da biliyorsunuz. Bu gelişim aşaması için, post prodüksiyon için de aynı zamanda enstitü tarafından destek alan filmlerin çalışma programları, temsilcilerin ve distribütörlerin onları keşfedebilmesi için bir destek sağlıyoruz ve anlaşma bulabilsinler Kumra aracılığıyla diye. Aynı zamanda festivallere de seçilmeleri için yine Kumra'yı kullanabiliyorlar. Mesela bu yıl Kumra'da 2 film ve
Post prodüksiyon vardı. MENA dışı. MENA dışı. MENA dışı. Evet, doğru. Tiger Stripes Cannes'da seçildi. Cannes için seçildi ve Habernetis'te ve programlayıcılar Kumra'dalardı. Orada izlediler projeleri ve onları davet ettiler, değil mi? Evet, çok ciddi bir başarı öyküsü. Çok fazla örneği var ama en günceli bu. Post prodüksiyon desteği alanlar için Kumra'ya geldiler, katılımda bulundular. Çok fazla insanla tanıştılar Kumra'da. Kumra'da olduktan sonra Cannes Film Festivali'ne seçildiler. Tiger Stripes'da eleştirmen haftasında ödül alanlardan biriydi. Örneğin Tiger Stripes örneğinde post prodüksiyon ödülünü aldı. Sonra Kumra'da tekrar başvuru yapmaları gerekti mi? Şöyle, Kumra'da başvuru yapılmıyor. Biz gelişim aşamasında olduğunu ve post prodüksiyon için destek sağladığımız filmlerden seçiyoruz. Bu yüzden diyorum, takımımızın çok ciddi bir çabası var. Örneğin bu filmler picture lock olacak yoksa work in progress olacak. Tam ne olduğunu, hangi aşamada olduğunu biliyoruz. Kumra Mart'ta başlıyor. Bir anket gönderiyoruz film yapımcılarına ve onlara hangi aşamadasınız, ne lazım size diye gönderiyoruz. Film şu an ne aşamada, neler olup bitiyor. Sonra kimin Kumra'da olup olmayacağına karar veriyoruz. Ayrıca farklı ülkelerin bir karışımı söz konusu, farklı projelerin ilginç olacağını düşündüğümüz projeleri de destekliyoruz sektörün içerisinde. Çünkü bu tip filmleri keşfetmeye geliyorlar Doha'da. Daha çok davet tabanlı. Başvuru yapmıyorsunuz. Eğer fon kazanıyorsanız, destek kazanıyorsunuz, otomatik olarak Kumra'da olma hakkınız oluyor. Bazıları diyor ki bizim Kumra'ya katılma şeyimize gerek yok. Kumra'ya katılmamıza gerek yok diyoruz. Sadece festivallere başvuru yapacağız diyorlar. O zaman onların kararı günün sonunda. Ama bazı filmler de Kumra'nın onlar için faydalı olabileceğini, onlara kapı açabileceğini ya da daha fazla fonlama sağlayabileceklerini düşündükleri filmler kabul ediyorlar. Olduğunu gördüm az evvel. Okey. Ben arada daha sık bakmaya çalışayım. Sorularınız olursa lütfen bekliyoruz. You are if the project is let's say diyelim ki proje sizin bölgenizden bir proje başvuru yapıyorlar ama diyelim ki en erken zamanlarından başlayarak distribüsyonuna kadar, dağıtımına kadar geliyorlar. Şöyle bitirmeleri gerekiyor ve tekrar başvurmaları gerekiyor. Eğer gelişim ödülünü alıyorsanız otomatik olarak prodüksiyon ve post prodüksiyonu da alacaksınız diye bir kaide yok. Çok fazla proje var. Sadece gelişim aşaması projesini alıyorlar ama prodüksiyon için reddediliyorlar. Her zaman dönüt vermeye çalışıyoruz. İşte bu yüzden reddedildi. Bunun üzerinde çalışmanız gerek. Jüri böyle bir öneride bulundu diye dönüt sağlıyoruz. Çok fazla örnek gördük. Bir kere, iki kere, üç kere, 4 kere reddediliyorlar. Sonra başvuruyorlar ve hibeyi alıyorlar. Dönütlerle de alakası var. Her zaman bir konuşma ve iletişim halinde oluyoruz. Örneğin mesela post prodüksiyon ödülü için konuşalım. Onları teşvik etmek ya da Kumra'ya başvurmaları için, gelmeleri için davette bulunmadan önce onlara anket gönderdiğinizi söylediniz. Farklı adımları takip ediyorsunuz. Yani sürekli gözünüz üstlerinde. Evet, sürekli iletişim halindeyiz film yapımcılarıyla zaten. Takımınız çok kendini adamış bir takım. Fonlamanın başında olan Halil 12 yıldır bunu yapıyor. Herkesi tanıyor zaten. Arap ülkelerinde. Herkesle iletişim halinde. Festivallere gittiğimizde onlarla sürekli buluşuyoruz. Projenin ne noktada olduğunu biliyoruz. Her sene resepsiyon düzenliyoruz. Ve
iletişimde kalmaya çalışıyoruz ve onların söylemek istediklerini, ihtiyaçları olanı dinlemeye çalışıyoruz. Kumranın dışında bile bazen mesela bizden senaryo danışmanı istiyorlar, yapımcı bulmaya çalışıyorlar, editör ihtiyaçları oluyor. Onlarla sene boyunca sürekli çalışma halindeyiz. Sadece Kumra'da değil. Yani sadece bir hafta 5 günlük bir eğitsel platform ve toplantılar falan da düzenleniyor. Atölyeler, masterclasslar düzenleniyor. Birbirlerinden öğreniyorlar. Evet, bir sürü toplantı yapıyorlar. Bireysel olarak kendi projelerinde çalışmak için masterclasslarımız var. Orada sinemanın ustalarını çağırıyoruz. İster sinematografi olsun, yapım alanında olsun, set tasarımı, kostüm tasarımı olsun. Bu sinemanın ustaları gelip 2 saatlik masterclasslar düzenliyorlar bizim film yapımcılarımıza ama aynı zamanda projelerle buluşmuş oluyorlar. Nuri gibi ustalar Doha'ya geldi, masterclass verdi ama 5 proje de gördü ve onlara dönüt sağladı. Bu çok değersiz bir erişim film yapımcıları için, yüz yüze oturup sinemanın ustalarıyla kendi projeleri hakkında konuşabilecekleri bir fırsat. Cannes'a falan gitseniz böyle bir erişiminiz olmaz. Büyük film yapımcılarına. Ve filmleri gösteriyoruz. Koleksiyonlardan gösterim yapıyoruz ve aralarında Enstitüsü'nün daha önce destek verdiği koleksiyonlar var. Mesela Tiger Stripes önümüzdeki sene Kumra'da gösterilebilir. Aynı zamanda bizim ödüllerimizi alıp Kumra'da da bulunup sonra izleyiciye çıkmayı tercih edebiliyorlar. Aynı zamanda Katar ve Türkiye'nin işbirliği ve iş ortaklığından da konuşmak istiyorum. Bu ilişkiyi ve işbirliğini sinema düzeyinde genişletmek istiyoruz. Ne gibi bir spesifik proje ya da ortaklık bu ilişkiye katılabilir? Sinema endüstrisinde. Dediğiniz gibi Katar ve Türkiye arasında harika bir ilişki var. Erdoğan daha geçenlerde Doha'daydı. Çok fazla ortak değerimiz ve vizyonumuz var. O yüzden iki ülkenin daha fazla çalışması farklı sektörlerde çok mantıklı. Özellikle sinema endüstrisinde, sinema ve dizi alanında yapabileceğimiz çok fazla şey var ve sizin deneyimlerinizden edinebileceğimiz çok fazla şey var. Özellikle TV dizileri konusunda Türk film yapımcıları olarak öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Daha dışarıda demin konuşuyorduk Faruk'la. Yeni bir girişimimiz var ve gençlerle çalışmak istiyoruz. Önümüzdeki sene burada Türkiye'de çok fazla fırsat var bence. Çünkü benzerliklerimiz çok fazla. Kültürel anlamda da, değerler anlamda da birlikte yapabileceğimiz çok fazla şey var. TRT ile çalışmak, ortak yapımlarda bulunmak farklı filmlerde bu sene. Çok şanslıyız. 2 harika filmde ortak yapımımız var Cannes'da. Gelecekte belki daha fazla çalışırız ortak yapım konusunda. Türkiye ya da Katar'da birkaç projede de birlikteyiz zaten. Çok fazla fırsat var ikimiz arasında eminim. Umarız daha artar gelecekte. Başka soru var mı salonda? I also would like to ask about because şunu da sormak istiyorum çünkü başta şundan konuştuk, vizyondan konuştuk. Doha Film Enstitüsü'nün vizyonundan ve hedeflerinden, nasıl geliştiğinden, 30 yıl aşkın süredir bu sektörde nasıl geliştiklerinden, film yapımcılarını desteklemek ve onları güçlendirmek, özellikle de bölgedeki, özellikle Katar bölgesinde ve yerelde bu çok büyük bir başarı hikayesi ve aynı zamanda koca bir sorumluluk. Ne gibi dönütler ya da başarı öykülerini paylaşabilirsiniz bizimle? Spesifik örnekleriniz var mı? Çok fazla var. Hani bunu söylediğim için çok gururluyum. Çok fazla başarı hikayemiz var. Sadece birkaç rakam vereyim ben size o zaman. 750 kadar film yapımcısını destekledik. 70
4 ülkeden 1500 film festivaline seçildik. 500'den fazla ödül aldık. Festivallerde Cannes gibi, Toronto, Oscar'lar, BAFTA ve böyle çok fazla rakam verebilirim. Kaç kadın film yapımcısını desteklediğimiz mesela, ama aynı zamanda şu anda her festivalde ortalama en az 5 filmimiz oluyor enstitü tarafından destek alan. Bu da şu demek, Arap sinemasının, Arap filmlerinin festivallere gitme oranı çok daha fazla. Öncesiyle karşılaştırıldığında enstitünün çalışmaları diğer fonlar konusunda, şimdi yeni bir altın çağa girmiş durumdayız Arap sineması konusunda. Festivallerdeki herkes, programlayıcılar bile enstitünün yaptığı şey bu olduğundan dolayı, fonlamadan dolayı, desteğinden dolayı en uzun süreli fonlayıcı biziz bölgedeki. Çok stabiliz, istikrarlıyız yıllardır. İnsanlar bizim hep orada olduğumuzu biliyorlar. Her zaman filmlerini gönderebileceklerini biliyorlar. O projeleri desteklemek bizim için onur. Ve başından beri arzuladığımız misyonu elde ettiğimizi görmek, Arap bölgesine bir ses kazandırmak ve hikayelerini anlatmaları için olanak sağlamak çok güzel. Çin gibi zor marketlerde, pazarlarda bile yer edindik. Çin'de milyonlarca dolarlık bir pazar var. Marvel filminden sonra bu yeni bir şey. Çok büyük örnekler var. Mesela Katar kısa filmleri Oscar'lara başvuru hakkı kazandı. Bu da önemli bir mihenk taşıydı bizim için Doha olarak. Çok fazla başarı hikayemiz var dünya etrafında yapabileceklerimizle alakalı. Tüm desteğiniz için teşekkür ediyoruz sinema endüstrisine, Katar'daki ya da MENA bölgesinde ve tüm dünyada. Salonda burada bir soru var. Hello. Merhaba. Thank you for the information. Bilgiler için teşekkür ediyoruz. Question. Could Bir you sorun var. describe, maybe like a road map, you know, Bir yol haritası bana one anlatabilir MENA misiniz? regions MENA bölgesindeki film yapımcıları, MENA bölgesinde olmayan film yapımcıları için Doha ile iletişime geçmeleri nasıl olabilir? Lablar mesela yapımcılar için sadece MENA bölgesinden mi alıyorsunuz? Katılımda bulunmaları için izin var mı? Olanak var mı? Şöyle kolay bir yolu festivaller. Biz her zaman büyük festivallere takım gönderiyoruz. İletişim bilgilerimiz her zaman orada. Festivalden de iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz. Takımımızla toplantı talep edebilirsiniz. Projenizi konuşabilirsiniz. Sizi dinleriz. Çok fazla film yapımcıları var. Oralarda filmleri keşfediyoruz festivallerde. Köklü film yapımcıları bile sadece bir ilk ve ikinci filmlerini yapan film yapımcıları için değil. Festivallerde takımla konuşup projenizi konuşmak için güzel bir alan ya da e-mail atın bize. İnternet sitemizde de var. Birisi mutlaka size dönüş yapacaktır, cevap verecektir ya da daha fazla bilgi isteyecektir. Her zaman erişilebiliriz her şekilde. Instagram'dan bir mesaj atarsanız biz gene cevap veririz. Ama laboratuvarlar için internet sitesine girmeniz ve her laboratuvar için kriterlere bakmanız gerek. Bazıları sadece MENA bölgesine açık, bazıları sadece yerel olarak açık. Katar'da olmanız gerek çünkü. Bazıları dünyadaki her yere açık, her ülkeye açık. Pandemiden çıkmamız iyi oldu çünkü çok daha fazla şeyi... Aslında pandemi bize bunu kattı. Eskiye göre daha fazla çevrimiçi çalışma yapabileceğimizi fark ettik. O dönemde hep online çalıştık, çevrimiçi çalıştık ve sonrasında pek çok şeyi çevrimiçi tutmaya karar verdik ki
Film yapımcılarına çok daha fazla şey sunabiliyoruz bu şekilde. Bize ulaşabilirsiniz, katılımda bulunabilirsiniz herhangi bir farklı yöntemle de. Ama en etkilisi post prodüksiyon aşamasında size ulaşmamız değil mi? Bu direkt filminizi gönderip başvuru yapabilirsiniz. Oldukça rekabetçi bir program bu. Daha önce söylediğim gibi 500'den fazla başvuru oluyor. Bazen bazı projeler arada kaybolabiliyor. Bu yüzden kişisel bir iletişim kurmanız önemli. Gelecekle alakalı size daha fazla şans sağlar. Teşekkürler. Benim kısa sorum var. Bir arkadaşlarla film endüstrisinde iletişimdeyiz diyelim. Bu kişilerin %90'ı bize film yollamayın diyor. Ama diziniz varsa o zaman gönderin diyor. Katar'da da aynı şekilde mi? Yani aslında biz TV dizilerini açığız ama sadece MENA alanında. Kesinlikle filminiz varsa Katar'a yollamalısınız. Doha televizyon dizilerini de mi destekliyor? Evet. 4-5 yıl oluyor sanırım. Televizyon dizisi desteklerini açtık. Gelişim aşamasındakiler için. İnternet dizileri için de ama sadece MENA bölgesinde. Sonra televizyon dizisi laboratuvarımızı da açtık. Teşekkürler. Pekala. Eğer başka soru yoksa o zaman size teşekkür etmek istiyorum Fatma. Uluslararası jürimizin bir parçası olduğunuz için kabul ettiniz bize katılmayı. Bu sene 12 Punto'da İstanbul'da çok gözlerimizi açan bir oturum oldu sizin Masterclass'ınız. Çok teşekkürler, herkese teşekkür ediyorum ve projelerinizde size bol şans diliyorum umarım. Sizi